Merhaba craft tutkunları, hoş geldiniz. Bu hafta çok sevimli bir amigurumi balina yapacağız. Başlangıç seviyesinde olanlar için de çok uygun bir model ve bittiğinde çok tatlı duruyor. Aşırı zor dikişleri ya da detayları da yok bu modelin. Totalde zaten 5 parça öreceğiz ve 4 tanesi maksimum 10 dakikalık iş olacak. Gövde kısmını da bütün olarak öreceğimiz için burada da zorlanacağınızı düşünmüyoruz. Şimdi bu gösterdiğim balinadan biraz daha minik bir balina örmek için gerekli olan malzemelere bakalım. Ben Himalaya'nın kadife iplerini çok beğeniyorum. Ve bu yüzden lacivert ve beyaz renklerini kullandım. Beyazım çok az kalmış gibi görünse de bu projeye yetecek ve hatta artacak bir de. O yüzden sorun değil. Gözleri için de bu pinlerin 8 ya da 9 milimdi yanlış hatırlamıyorsam bu boyutlarını seçtim. Daha küçük olmasını istiyorum. Allık kısmı için ise laciverti somon renginin daha uygun olacağını düşünerekten elimdeki bu ipe yöneldim. Ama pembe ipiniz varsa o da gayet uygun olur tabii ki. Dikiş için ise plastik iğneye ve 4 milimde tığa ihtiyacım olacak. Makasınız ve elyafınız da hazırsa başlayalım. Balinayı örmeye gövdesiyle başlayacağım. O yüzden lacivert ipimi alıyorum ve sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka detayları önceki videolarımızda mevcut olsa da kısa bir özet geçelim. İpimizi doladıktan sonra bir halka oluşturuyoruz ve birleşim yerlerini tutuyoruz. İpi halkanın içerisinden geçirip kapatıyoruz. Bu daha bir sayılmıyor ama şimdi halkamızı oluşturmuş olduk ve bunun içine 6 tane ilmekle dolduracağız. Bu da birinci ilmeğimiz, ikinci ilmeğimiz, üçüncü ilmeğimiz ve bu şekilde 6 tane olunca sihirli halkayı kapatacağız. Altı tane ilmeği sihirli halkanın içerisine yerleştirmiş olduk ve şimdi çekip sihirli halkamızı kapatıyoruz. Kadife ipte bu birazcık zor oluyor. En baştaki ilmeği oynatırsanız daha sonrasında kolay bir şekilde kapatırsınız. Güzelce halkamızı oluşturduktan sonra bir üst sıraya geçerken her ilmeğe çift batacağız. Yani 6 olan ilmek sayımızı her ilmeğe 2 tane ilmek batarak 12'ye çıkartacağız. Birincimi yaptım. Hemen aynı ilmeğe ikincimi de yapıyorum. Bu şekilde 12'ye kadar devam ettiriyorum. 11 ve 12'ncimi de yapıyorum. Sıramı tamamlamış oluyorum. İkinci sıram bitti. Üçüncü sıraya geçerken artışlar olacağı için ve yerinizi takip etmekte zorlanıyorsanız yer belirleyici kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde çalışamıyorum. Sayılarla daha iyi çalışabiliyorum. O yüzden hep bir sonraki sıranın kaç ilmeğe yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden size de o şekilde anlatmaya çalışacağım. Fazlalık ipten kurtulduğumuza göre 3. sıramıza başlayabiliriz. 3. sırada amacım 18 ilmeğe ulaşmak olacak. Söylediğim gibi yer belirtici kullanmak istemediğim için ben sayılarla kaç ilmeğe ulaşmak istiyorsam onun üzerinden anlatacağım. Şimdi ilk başladığımız yere tek, onun yanındakine çift ilmek yapıyoruz. Yani 1, 2, 1, 2. Her bunu tamamladığımızda 3 tane elde etmiş oluyoruz ilmek. Ve bunu 6 kere tekrarlıyoruz. Bu şekilde de kolay yapabilenler varsa onlar da mantığını bu şekilde düşünebilir. Bir yanına 10. ilmeğimi yapıyorum. Onun yanına 11, 12, 13, 14, 15 şeklinde ilerliyoruz. 4. sıramızın kuralı 2 tek 1 artış. Artış demek aynı yere 2 tane ilmek yapmak demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde olacak. Ve bu şekilde 24'e ulaşacağız. Yine bir taneyi tamamladığımızda 2, 2, 4 tane 4 ilmek elde ediyoruz. Bunu 6 kere tekrarlıyoruz. 21 bir sonrakine, 22 bir sonrakine, 23, 24 aynı yere ve bitiriyorum bu sıramı da. Aslında bu artışları yaparken mantık her bir üst sıraya geçtiğimizde tek yaptığımız sayıyı 1 arttırmak. Yani az önce 2 tek 1 çift yapmıştık. Bu sefer 3 tek 1 çift yapacağız. Yani 1, 2, 3,
4, 5 aynı yerde olacak. 5'in katları şeklinde 6 kere bunu tekrar ettiğimizde sıra sonunda 30 ilmeğimiz olması lazım. Bir sonraki boşluğa, 12 bir sonraki boşluğa, 13 bir sonraki boşluğa, 14, 15 aynı yere. Az önce verdiğim taktiklerle artık yeni sıranın ne olacağını tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. 4 tek bir çift sırası başlıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 aynı yere olacak. 6'nın katları şeklinde ilerleyecek. 36 ilmeğe ulaştığımızda da sıramızı tamamlamış olacağız. Artışımı 5-6 olarak aynı ilmeği yapıyorum. Ondan sonra az önce bahsettiğim gibi 4 tane tekimle devam edeceğim. Daha sonra bir artış daha yapacağım. ...36 ilmeğe ulaşmam gereken sırayı tamamladıktan sonra bir sonraki sıra kuralım. 5 tane tek, bir tane çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aynı ilmeğe. Yani 7'nin katı olarak ilerleyecek. 6 kere tekrar edeceğiz. Totalde 42 ilmeğe ulaştığımızda bu sırayı da bitirmiş olacağız. Bu sırayla birlikte son artış sıramıza gelmiş bulunuyoruz. Burada 6 tane tek, bir tane çiftle yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aynı yerde olacak şekilde 8 çarpı 6'dan totalde 48 ilmeğe ulaştığımızda duracağız. Artık ilmek arttırmayı bırakacağımız için balinamızın boyutlarını az çok kestirebiliriz. Yani bu tepe kısmını oluşturuyor. Bundan sonrasını düz örerek boyunu ayarlayacağız. Şimdi size onun bilgilerini de vereyim hemen. Önümüzdeki 8 sıra boyunca hiç artış yapmadan yani her ilmeğe bir ilmek yaparak 48 çarpı 8 ilmeğe ulaşana kadar bunu tekrarlayacağız. Yani 384 ilmeğe ulaşın ve devam edelim. Özellikle yeni başlayanlara yer belirleyici kullanmak yerine böyle saymayı tavsiye ederim. Ben hesap makinemi de açıyorum. 20'şer 20'şer sayıp çıkartarak tamamlıyorum. Çok kolay oluyor. 384. ilmeğe geldiğimizde bunu kapatmıyoruz. Burada ip değiştireceğiz. Beyaz renge geçiyoruz. Bu şekilde hazırlayın. 384.'ü lacivertle kapatmayın. Beyazla kapatacağız. Bu arada videoyu çekerken gün içerisinde çok fazla güneş ışığı değişti. O yüzden böyle videonun bir kısmı parlak, bir kısmı daha koyu ilerleyebilir. Bunun için de üzgünüm. Birkaç ilmeği yaparken bu arkada kalan eklerin üzerinden devam edin ki onlar da çıkmasın. Burada yine artış yapmayacağız. Bundan sonraki sırada eksiltmelere başlayacağız. O yüzden beyazla 48 ilmek yapıyoruz. Bir sonraki sırada artık hep böyle önceden yaptığımız gibi ilmeğin ikisinin arasından geçerek yapmayacağız. Sadece arkadaki bu ikilinin arka tarafındakine batacağız. Burası artık karın kısmı olacağı için ve onun üstünde duracağı için sadece arkalarına battığınızda kıvrılma yeri daha düzgün duruyor. O yüzden bu sırada bunu yapıyoruz. İkisine değil, sadece arkasına batıyoruz. Ve aynı zamanda artık bu sırada eksiltmelere başlayacağız. O yüzden 6 tane tek yapıp 7.'yi eksilteceğiz. Eksiltmeyi de nasıl yapacağımızı birazdan göstereceğim. 4. 5. 6. ve 7.'yi bu şekilde yapmıyoruz da eksiltiyoruz. Şimdi eksiltmeyi yaparken de şu şekilde olacak. Önce yine arkaya girdim. İpi çektim. Sonra bir yanındakine aynı şeyi yapıyorum. Tığımda üçlüm kalacak. Bu üçlüyü de tek seferde kapatıyorum. Birinci eksiltmem bu. Bu şekilde 7'nin 6 katı 42 tane ilmeğim olacak ve sırayı 42'ye ulaştığımda bitireceğim.
İlmeklerin sadece arkalarına batma olayını tamamladık. Yine her zaman yaptığımız eski şekline dönüyoruz. Yine bir azaltmamız olacak. Ama burada artık görünmez bir azaltma yapmamız lazım. Ki ilmeklerinizin azaltma yaparken boşluklar oluşturarak modelinizin kötü görünmesine sebep vermemesi gerekiyor. Bunun için de çok güzel bir yöntem var. Şimdi bu sıradaki kuralım 5 tane tekli yapıp 6.'yı azaltmak olacak. Bu şekilde ilmek sayım 36'ya düşünce sıram tamamlanmış oluyor. Bu arada anlatırken 6.'ya yani eksiltmeye denk geldik. Şimdi az önce nasıl ikilinin arkasındakine çalıştıysak bu sefer öndekine çalışıyoruz görünmez eksiltme yapabilmek için. Yani şu an gördüğünüz şekilde kapatacağız. Bunu ilk başta aldım. Böyle ilmeğimi öndekine geçiriyorum. Sonra onun hemen yanındakine tekrar geçiriyorum. Ve önce ikiliyi kapatıyorum. Sonra diğer ikiliyi kapatıyorum. Bu şekilde eksiltmemizi tamamlamış oluyoruz. Size hemen bir tane daha göstereyim. 1 2 3 4. 5. ve eksiltmem geliyor. Öne girdim. Bu arada ilmekleriniz sıkıysa burada zorlanabilirsiniz. Bazen çok kolay olmuyor sadece öndekine işlem yapmak. Onun hemen yanındakinin de önündeki ilmeğine giriyorum. Ve dediğim gibi önce ilk ikiliyi kapatıyorum. Daha sonra diğer ikiliyi kapatıyorum. Bu şekilde daha net anlaşıldığını düşünüyorum. Kafanız şu noktada karışmasın sakın. Sadece eksiltme yaparken öndekine batıyoruz. Geri kalanları normal ikilinin arasından geçirerek devam ettiriyoruz. Sadece öne ya da sadece arkaya batma yapmıyoruz. 36 ilmeğe düşünce gördüğünüz gibi bu göbüş kısmı artık oluşmaya başladı. Ve sadece arkalarına battığımız için çok kolay kıvrılıyor. Bundan sonrasında artık şuradaki renk değişimine de takılmayın. Çünkü buraya kuyruğunu ekleyeceğiz. Hatta hemen kuyruğunun nasıl yapıldığını anlatmaya başlayalım. Bu kuyrukları yapmak gerçekten çok kolay. Bundan 2 adet yapacağız. Lacivert ipimize geçtik. Sihirli halka yaparak başlıyoruz ve içine 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz. Ben içini doldurduğum sık iğneleri çok sıkı yapmamaya çalışıyorum. Çünkü halkayı kapatırken kadife iple çekmek gerçekten daha zor oluyor. O yüzden daha bol bırakabilirsiniz buradaki ilmekleri, ilk baştakileri. 6 taneyi yaptım. Şimdi bunu kapatıyorum. Böyle takılırsa sizinki de ilk ilmeği oynatarak daha kolay çekebilirsiniz. Devamı çünkü kolay geçiyor daha bol yaptığımız için. İkinci sıramda her ilmeğe çift batıp ilmek sayımı 12'ye taşıyorum. 12 ilmeğe ulaştığınızda tekrar buluşalım ve yeni sıra kuralımıza bakalım. Yeni sıramız bunlar küçük parçalar olacağı için direkt azaltmayla başlayacak. 2 tane tek yapıyorum. 3'üncü de azaltıyorum. Bu şekilde 9 ilmeğe düşeceğiz. Görünmez azaltma konusunda sıkıntı yaşayanlar varsa burada tekrar göstereyim. İlkinin öndekine giriyorum. İkincinin önündekine giriyorum. Önce ikiliyi sonra diğer ikiliyi kapatıyorum. Bu şekilde 9'a kadar devam ediyorum. 6.'dayım. Yani azaltıyorum. 7. 8. ve azaltıyorum. Bununla birlikte 9 oluyor. Burada da sıram bitiyor. Sonraki sıramı ise artış ya da azaltma yapmadan 9 ilmekle tamamlıyorum. 9. ilmeğimi de ördükten sonra bundan sonraki sıra kuralım. Bir tane tek, bir tane azaltma şeklinde. Böylelikle 6 ilmeğe düşeceğiz ve sıramızı bitireceğiz. 6 ilmeğe düştüm ve kuyruğum hazır. 2 kuyruğumuz da bu şekilde olacak. Ve dikiş yapacağımız için ipi çok kısa kesmiyoruz. Birazcık uzun bırakabilirsiniz burada kuyruklarını. Kuyruklarını tamamladıktan sonra balinamızın önünde 2 tane minik yüzgeci olacak. Onları da nasıl yaptığımızı gösterelim. Şimdi tekrardan sihirli halka yaptık ve içine 6 tane sık iğne ile doldurduk. Bu yüzgeçlerin yapımı da kuyruk kadar kolay, hatta ondan daha kolay diyebiliriz çünkü daha küçük bir parça olacak.
Şimdi 6 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bir sonraki kuralımıza bakalım. Bir sonraki sırada ilmek sayımızı 9'a taşıyacağız. Yani ilkine 1, bir sonrakine çift batacağız. 9 yaptığımıza tekrar buluşalım. 9'a ulaştıktan sonra şimdi bir sırada hiç artma azaltma yapmadan yine 9 ilmek örüyoruz. Yüzgecimizin son sırasına geldiğimizde ise bir tane tek, bir tane azaltma yapıyoruz ve 6'ya düştüğümüzde bitiriyoruz. Yüzgeçten de 2 tane yapacağımızı unutmayın. Bundan bir tane daha hazırladığınızda daha sonra gövdeyle birleştirme kısımlarını göstereceğim. Gövdemizi azaltmaya devam edelim. Bu sıranın kuralı 4 tane tek, bir tane azaltma şeklinde ilerleyecek ve 30 ilmeğe düşeceğiz bu sıranın sonunda. Ve artık bundan sonraki sıralarda da kuyrukları, gözleri eklemeye başlayacağız. Size onu göstereceğim. O yüzden 30 ilmeğe ulaştığınızda tekrar buluşalım. Şimdi kuyruğu nereye dikmeniz gerektiğini göstereceğim. Bu renk değişiminin olduğu yere dik bir şekilde denk getirerek dikeceksiniz. 3 tane ilmek kalmıştı. Bu ikisini birleştirdiğinizde anlayacaksınız zaten. Bunu bu şekilde denk getirip kalan parçayla plastik iğneniz yardımıyla bu şekilde dikebilirsiniz. Kuyruğu dikmeye başlamadan önce bu şekilde yerleştirip tekrardan bir bakıyorum, yerlerini ayarlıyorum. Daha sonra önce gövdenin içerisine giriyorum bu şekilde. Ve çıkarken 2 ilmeği de alacak şekilde, yani bunlar 3'e 3 denk gelmişti ya. Onların ikisini de alacak şekilde dikmeye başlıyorum. Bunu anlatmak birazcık zor. İzleyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Hatta yaparken daha da iyi anlayacaksınız. Hiç boşluk kalmayacak şekilde ikisinden geçip bu kuyruğu sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi ilk kuyruğumuzu gayet sıkı bir şekilde yerleştirmiş olduk. Diğer kuyruğu da aynı şekilde bunun yanına hemen dikip sabitleyeceksiniz. Bu aşamada şimdi ben gözleri yerleştirdim ve yanağının pembeliklerini hazırladım. Ve aynı şekilde yüzgeci de tam bu aşamada dikeceğiz. İlk önce gözlerin nereye geleceğini nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Tam kuyruğun birleştiği noktadan hayali bir çizgi çekip önüne doğru geliyoruz. Bu balinamızın tam orta noktası oluyor. Bu orta noktayı bulmamız önemli çünkü gözleri eşit bir şekilde konumlandırmak istiyoruz. Eğer bu şekilde yapamayacağınızı düşünüyorsanız emin olmak için şunu da yapabilirsiniz. Bu belirteci koyduğunuz yerden kuyruğa kadar kaç tane ilmek olduğunu sayarsınız. Aynısını sol taraf için de yaparsınız. Ve ikisi eşit ya da birbirine yakın çıkıyorsa hemen hemen doğru bir noktada olduğunuzu düşünüp gözleri konumlandırabilirsiniz. Bu orta noktayı belirledikten sonra da gözleri tam 8 ilmek yana ve beyaz çizgiden 2 ilmek yukarıya, yani ikinci sıraya yerleştiriyoruz. Böyle tuttuğumda daha kolay görebilirsiniz. Bir değil, ikinci boşluğa gözümüzü koyduk. Buradan da 8 saydık. Gözlerimizi konumlandırdıktan sonra yanağındaki pembelikler için bir sıra altına ve bir ilmek yanına olacak şekilde 2 ilmek boyunda bu ipimle pembeliğimi vermiş oldum. Bu ipim kadife ipten daha ince olduğu için 2 kere geçtim. Şimdi yüzgecimize ekleyeceğiz. Bunu da bu pembeliğin hemen bir ilmek yanının bir altına, yani bu beyazlı birleşme noktasına denk gelecek bir yere yüzgeci konumlandıracağım. Bir aşağı, bir yan. Yatay bir şekilde yüzgecimizi konumlandırıyoruz. Yine yerleri belirledikten sonra ilk önce gövdenin içerisine giriyorum uzun ipimle
Daha sonra ilmekleri birleştirerek güzelce sabitliyorum. Kuyrukta yaptığımın aynısı. Dikişlerinizi sıkı yapmaktan hiç çekinmeyin. Olabildiğince sabit ve sıkı, gövdeyle birleşik olsunlar. Bütün gerekli parçaları gövdeye sabitledikten sonra eksiltme sıralarımıza devam edip bir noktada balinamızı elyafla doldurmaya başlayacağız. En son 4 tek bir azaltmada kalmıştık. Şimdi o yüzden bu sıramız 3 tek bir azaltma olarak gidecek. 4'ün alt katından 24'e düştüğümüzde bu sıramızı da tamamlamış olacağız. Ben bir sonraki sıraya geçmeden önce birazcık doldurmaya başlıyorum. Benim en sevdiğim kısım burası. Her şeyin pufilikleşmeye başladığı an. Burada en önemli şey o kubbeli kısımdaki yuvarlaklığı güzel vermek, içine iyi doldurmak. Az doldurursanız sonrasında sönebilir. Çok doldurursanız çok kas katı olabilir. Burayı tamamen sizin tercihinize ve isteklerinize göre şekillendirmeye bırakıyoruz. Balinamızın bitmesine çok az kaldı. Bu yeni sıramızın kuralı 2 tek 1 azaltma şeklinde. Yani 3'ün 6 katından 18'e düştüğümüzde sıramız tamamlanacak. Biz sizin bu tarz uzun videolar hakkında ne düşündüğünüzü gerçekten çok merak ediyoruz. Örgü videoları diğer bizim normal videolarımıza göre bir tık daha uzun olmak zorunda maalesef. Ama bu şekilde sizi sıkıyorsak 2 parçaya ayırabiliriz. Ya da teknik detayları kısa videolarda anlatıp sadece modelin kurallarını verebiliriz. Sizin için hangisinin daha kullanışlı ve sıkmayan bir yöntem olduğunu lütfen yorumlara belirtin. Bu bize gerçekten yol gösterici olacak. Komple kapatmak için son 2 sıram kaldı. Bu sıramın kuralı bir tane tek, bir tane azaltma şeklinde. O yüzden 12'ye ulaşmış olacağız. Son düzlüğe geldik ve bu sırada hepsini azaltarak 6'ya düşüp kapatacağız. Örerken de fark etmişsinizdir, her sıra azaldığında eksiltme yapmak, daha doğrusu görünmez eksiltme yapmak bir tık zorlaşıyor. Ama zaten buraya kadar gelmiş birisi için son aşamadaki zorluk bir sıkıntı yaratmamalı. Az kaldı, devam ediyoruz. Son eksiltme sıramızı tamamladıktan sonra birazcık boşluk kalacak. İpimizi biraz uzun bırakıp bunu dikiş iğnemizi karşılıklı ilmekleri birleştirerek kapatacağız. Bu uzun ipi gövdenin içerisinde bitirmek çok daha güvenli. Herhangi bir açılma sökülme olmaz. O yüzden gövdenin içerisinden tekrar geçirip herhangi bir noktadan çıkarttıktan sonra ipimizi kesebiliriz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bize videomuzun sonuna kadar eşlik eden ve kendisine bu sevimli balinayı ören herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.